arkadaşlar başlıyoruz. So why should an entertainment Herkese merhaba, Digital Box kanalına hoş geldiniz. Hepinizin bildiği gibi koronavirüs sebebiyle çekimlerimize online olarak devam etmeye karar verdik. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Ben Sena, Etkoloni Programatik ekibinde çalışıyorum. Bugün ekip arkadaşım Erdem ile beraber IAB Arena kategorizasyonu hakkında konuşacağız. O da kendini tanıdıktan sonra sorularımıza başlayabiliriz. Teşekkürler Sena. Ben de Sena'nın bahsettiği gibi Etkoloni'de programatik ekibinde çalışıyorum. Şu anda Orta Doğu, Nordik ülkeleri ve Fransa'dan sorumlu olarak çalışıyorum. Oralarda programatik business'ımızı büyütmeye çalışıyoruz. Aslında bugün de IAB Arena kategorizasyonundan biraz bahsedeceğiz. O zaman sorularıma başlayabilirim. IAB Arena kategorizasyonunu bize kısaca özetleyebilir misin? Aslında IAB Arena kategorizasyonu bütün medya sektörünü, dijital medya sektörünü 6 ana başlığa bölen bir kategorizasyon sistemi. Biraz bahsetmek gerekirse nedir bu ana başlıklar? Öncelikle medya planlama ve satın alma konusunda faaliyet gösteren şirketler ve teknolojiler bir alana toplanmış vaziyette. İkincisi tabii ki dijitalin olmazsa olmazı content üreticileri. Burada yine content üreticilerini belli alt kırılımlara bağlayan bir kategori mevcut. Üçüncü olarak yine bu medya alanlarını satın alma ve satım işlemini gerçekleştiren yine teknolojiler ve sektör oyuncularını içeren bir alan var. Dördüncü olarak aslında bu kampanyaların nasıl yapıldığı ve altında var olan teknolojilerin sınıflandırıldığı bir halka var. Beşinci olarak aslında yine bu kampanyalar evet yapılıyor ama bu kampanyalar yapılırken yine teknolojik olarak özellikle data noktasında yine content'in çeşitlendirilmesi, zenginleştirilmesi noktasında değer katan teknolojilerin olduğu bir beşinci kırılım var. Altıncı olarak da aslında evet kampanyalar yapılıyor ama bunların geri dönüşlerini ve ölçümlemelerini yapan yine teknolojiler ve şirketlerin olduğu bir business intelligence kategorisinden bahsedebiliriz. Tabii bütün bu kategoriler aslında kendi içinde alt kategoriler de içeriyor. Örneğin medya planlama ve satın alma noktasında sektörde bir ajans dağılımından bahsediyoruz. Markaların çalıştıkları ajanslar olabiliyor ve bu bütün planlamaları ve satın almaları ajanslar üzerinden yapabiliyorlar. Yine markaların kendi içinde bunu yaptığı, kendi ekipleri tarafından yaptığı bir dünya da var sektörde. Bir de aslında yeni teknolojilerin bize verdiği bir avantaj olarak bu satın almaları daha otomatize etmiş, planlamasını ve satın almasını otomatik yapan medya satın alma sistemleri mevcut. Yine bir örnek olarak aslında medya satım noktasında da direkt sadece bir publisher olarak, bir yayıncı olarak çalışan şirketler var. Yine bu noktada bu şirketlere ulaşmaya sağlayan exchange'ler var. Daha büyük platformlar var. Demand side platform, supply side platform dediğimiz globalde bütün markaların ve ajansların çalıştığı platformlar var. Yine aynı şekilde medya zenginleştirmesi için, bu data katımı için bazı markaların çalıştığı data yönetim platformları veya kreatif optimizasyon platformları, yine burada content üretiminde zenginleştirilmiş contentler üreten firmalar var. Aslında IAB kategorizasyonunu biraz özetleyecek olursak bu şekilde. Evet, çok güzel özetledin. Teşekkür ederiz. IAB Arena kategorizasyonu dijital pazarlama sektörünü anlamak için bize çok yararlı bir perspektif sunmakta. Peki sektördekiler için bütün sektörü anlamak neden bu kadar önemli? Şimdi öncelikle tabii ki sektörde çalışan herkes için, yeni eski hiç fark etmez, bir kampanya sürecinin nasıl başladığı, fikrinin nereden doğduğu, nasıl devam ettiği, kreatifi nasıl hazırlanıyor, bu kreatife göre nasıl bir bütçelendirme gösteriliyor, nasıl bir stratejik karar alınıyor, bunları bilmek, kendini de geliştirmek anlamında sektörün hangi halkasında çalışıyor olursa olsun herkes için çok önemli. Çünkü aslında kampanyalar da kendi içinde ayrılıyor. Yani bir sürekli devam eden markaların kendi kampanyaları var. Sürekli aynı mesajın verildiği, tamamen bir burada brand overlap olan
bir alan var. Bir de tabii ki özel kampanyalar da olabiliyor. Özellikle bazı sektör firmalarının özel launch dönemleri, özel ürünler çıkardıkları dönemler ve tabii ki hepsi için aslında sistem farklı işliyor. Aynı işlediği noktalar da var. Evet, belki burada nasıl kampanya yürütüldüğüne dair teknolojiler şu anda işte ad server üzerinden veya direkt yayıncıya giden bir site server üzerinden yapılıyor ama özellikle medya satın alma, strateji ve content üretimi anlamında çok çeşitlilik gösterebiliyor. Örneğin bir medya kampanyası, bir dijital medya kampanyası yapıldığında aslında bu kampanya 360 derecede yapılır genel olarak. Yani hem bir offline tarafı vardır, hem bir outdoor tarafı vardır, hem de dijital tarafı vardır. Bunların da birbiriyle aynı dili konuşması gerekiyor. Aynı dili konuşması demek sadece content anlamında değil, yine aynı şekilde yayıncı anlamında da yine aynı tip yayıncılar, aynı mesajı içeren, aynı content'i içeren yayıncılarda olması gerekiyor. Bu noktada da medya satın alma halkasında aslında bahsettiğimiz ilk halkada ajanslar ve markalar bunun için çalışıyor. Ama günün sonunda bizim 6. halkaya geldiğimizde, raporlama ve ölçümleme noktasına geldiğimizde baştaki süreci bu şirketlerin bilmesi gerekiyor ki ona göre bir hizmet verebilsin. O yüzden aslında halkanın tamamına ait oyuncuların bütün kategorizasyona hakim olması gerekiyor. Yine aynı şekilde bazı coğrafyalarda tabii ki biz de global olarak çalıştığımız için bir global bilgiye sahibiz. Bazı bölgeler daha az bu noktada gelişmiş oluyor. Bazıları daha hızlı bir şekilde bunu geliştirmiş ve halihazırda kullanmış ve aynı şekilde bütün halkalarda gelişme göstermiş olabiliyor. Örneğin tabii daha Orta Doğu, Kuzey Afrika tarafına baktığımız zaman bazı teknolojilerin henüz bu halkalarda var olan o kadar da sık kullanılmadığını ama İngiltere gibi, Nordik ülkeleri gibi, Almanya gibi ülkelerde ve Amerika gibi yine bölgelerde aslında çok daha efektif kullanıldığını görüyoruz. Tabii bu biraz daha bölgenin ne kadar geliştiğine ve oradaki dijitalin ne kadar geliştiğine bağlı. Bir de tabii ki bazı alanlar birbirine uzak görülse de çok fazla ilişkili. Yani sizin dijital dediğiniz zaman evet Türkiye gibi bir region'da bile belki bir 5-10 yıldan beri bu kadar fazla dijitale yatırım yapılıyor. Başta çok fazla, çok büyük firmalar buna yatırım yapıyordu. Şu anda çok küçük işletmeler bile yatırım yapıyor. Dolayısıyla aslında bu gelişme, örnek vermek gerekirse ölçümleme noktasında da yine küçük oyunculara, küçük yatırımcılara dönük hizmet vermesi gerekiyor. Mesela bunlar henüz bazı regionlarda o kadar da gelişmiş değil. O noktada aslında birbiriyle çok ilişkili bir dünyadan bahsediyoruz. Her ne kadar 6 kategoriye ve onların da sub kategorilerine baktığımızda birbiriyle ilişkisiz dursa da. Peki hangi halkada daha fazla yenilik ve teknolojik gelişmelerin olacağını düşünüyorsun? Yeni teknolojiler bu sınıflandırma içine nasıl dahil olabilir? Tabii sektörün her halkasına yeni gelişmeler ve teknolojiler elbette ki yenilik katacaktır. Yani baktığımız zaman aslında dijitalin ilk ortaya çıktığında, Türkiye'den örnek vermek gerekirse, kullanılan teknolojiyle şu anki kullanılan teknoloji arasında çok büyük fark var. Her alanda, her halkada aslında yeni alt kategoriler eklendi. Artı olarak tabii ki dijital dediğiniz şey gelişmeden hiç uzak değil. Gelişmeyle çok da birebir örtüşerek gidiyor. Ya en basitinden örnek vermek gerekirse şu anda bir cookie based targeting yapılabiliyordu. Hedefleme yapılabiliyordu. Cookie hayatımızda çok uzun zamandan beri vardı. Şu anda yavaş yavaş cookie'nin Google kaldırılacağını duyurdu herkesin bildiği gibi. Hatta bunun için aslında 2 yıl vermişti ama önden davrananlar da var. Şu anda Safari browserlarından cookie kalktı örnek vermek gerekirse ve belki de bu 2 yıl olmayacak. Bu sefer cookie hayatımızdan çıktığında bizim yeni teknolojiler, yeni metodolojiler üretmemiz gerekecek ki biz bu işi daha fazla yürütebilelim. Özellikle yeniden hedefleme vesaire noktasında ve yine aynı şekilde başta bahsettiğim gibi data sağlayıcı şirketlerin var olan datayı dönüştüreceği yeni bir teknoloji ihtiyacı var ki bu işi yürütebilsin, işlere devam edebilsinler.
Tabii bu noktada mesela en kısa zamanda özellikle bu business intelligence, reporting, işte ölçümleme dediğimiz alanda ve yine aynı şekilde datada çok yeni teknolojilerin ve yeni alanların kısa zaman içinde ortaya çıkacağını söyleyebilirim bu değişmeye dayanarak. Tabii her sektörde olduğu gibi etki tepki şeklinde ilerliyor ama aslında biraz da burada ihtiyaç ve bu ihtiyacın karşılanması şeklinde de ilerliyor. Çünkü hala aslında bütün ihtiyaçlar karşılanamıyor. Çünkü dijital dediğimiz zaman özellikle medya satın alıcıların gözünde dijitalde bir şey yapıyorsak çok teknolojik olmalı. Direkt çok ilgili kullanıcıyı hedefleyebilmeliyiz. Çok yüksek geri dönüşler alabilmeliyiz gibi aslında beklentiler yüksek. Yine aynı şekilde dijital olduğu için işte benim tekrar yeniden hedefleme imkanlarım ne kadar, bu imkanlardan nasıl yararlanabiliyorum vesaire gibi bir medya satın alımı yaparken halihazırda bunlara çok dikkat ediyorlar. Ve bu noktada da aslında herkes kendine hem content üreticileri yine dijitalde çok fazla tabiri caizse hani oyuncaklı iş yapılabileceğini bildikleri için ve böyle gördükleri için content üreticilerinden yenilik bekliyor. Medya satış evlerinden yine aynı şekilde çok fazla hedefleme seçeneği bekliyor. Data sağlayıcılarından çok net keskin datalar bekliyor. Yani aslında beklentiler yüksek. Teknoloji de giderek gelişiyor ve dediğim gibi yeni gelişmelerde etki tepki değişim gösteriyor. O yüzden yeni teknolojiler ve yenilikler her alanda artacaktır. Tabii farklı alanlarda farklı şekilde olabilir. Örneğin hot topiklerden bahsetmem gerekirse transparanlık şu anda çok önemli. Yani eskiden bir medya satın alımında evet siz bir bütçe çıkartırdınız, yayıncıya verirdiniz. Yayıncı bunu serve ederdi, kullanıcıya ulaştırırdı ve bu noktada size raporlamasını sağlardı. Daha sonrasında ne oldu? Bir third party verification dediğimiz aslında dışarıdan bu kampanyaların gerçekliğini, yayıncıların söylemlerinin gerçekliğini ölçen tool'lar ortaya çıktı bu transparanlık için. Şu anda çok daha transparan bir dünyada bütün yayıncıların aslında ajans platformlarında direkt görülebildiği, yine aynı şekilde hem yayıncıların hem burada satım evlerinin, exchange'lerin veya yine aynı şekilde envanter sağlayıcıların işte AdTXT gibi yine IAB'nin çıkardığı Sellerjus'ın gibi yeni teknolojilerle çok daha transparan olması durumu söz konusu. Kısaca bahsetmek gerekirse AdTXT dediğimiz aslında bir açık kaynak ve bir yayıncının envanterine ulaşmaya izni olan direkt bir içeride kodu olan bütün exchange'leri, bütün ad network'leri gösteriyor. Sellerjus'ın aslında yine ad network ve yayıncı tarafında hangi direkt sitelere, yayıncılara kodu olduğuna dair bilgilendirme sağlıyor ve bunlar tamamen açık kaynak. Yine bu da IAB'nin yaptığı bir uygulama. Amacı ne? Aslında siz evet bir para veriyorsunuz. Medya satın alma yapıyorsunuz. Burada aslında satın aldığınız kişi direkt bir satıcı mı yoksa bir reseller mı? Direkt buna envantere erişimi var mı yoksa başkasından mı alıyor vesaire gibi kontrolleri yapabiliyorsunuz. Mesela bu da aynı şekilde yeni bir teknoloji ve bu yeni teknoloji yenilikte transparanlık ihtiyacından ve isteğinden doğdu. Yine tabii ki content tarafında çok fazla yenilik olabilir. Yani önce hayatımızda desktop vardı, sonra diğer araçlar, aygıtlar girdi, mobil girdi, tablet girdi. Bunlara dönük kreatifler, yine aynı şekilde formatlar değişti. Şu anda çok daha farklı bir dünya var. Yine aynı şekilde senin de başta bahsettiğin gibi şu anda en basitinden evlerimizden çalışma durumundayız. O yüzden birebir toplantılar vesaireler yapamıyoruz ama bu teknoloji var. Şu an bunu yapıyoruz. Yarın öbür gün VR gibi, AR gibi teknolojiler çok daha hayatımıza girdiğinde tabii ki burada da ayrı bir reklam dünyası oluşacaktır. Bunun da contentleri, formatları, reklam formatları vesaireler çok daha farklı olacaktır. Yine reklam yerleştirmeleri. Bu noktada da yine content tarafında çok fazla gelişme yaşanacağını öngörüyorum, söyleyebilirim, diyebilirim. Yani aslında sektör dinamik kaldıkça çok fazla değişiklik olacağını ve gün be gün bunları izleyeceğimizi söyleyebiliriz bence de.
Umarım hepiniz için çok faydalı bir içerik olmuştur ve biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Erdem, senin son eklemek istediğin bir şey varsa dinleyebiliriz. IAB kategorizasyonu ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler için IAB Arena'nın kendi sitesinde videolu çok güzel anlatımlar var. Aslında bütün kategorileri ve onların alt kategorilerini kısa videolarla anlatıyor. Daha fazla bilgi edinmek için de yine IAB Arena'nın sitesini ziyaret edebilirler. O zaman teşekkür ediyoruz Erdem, bize verdiğin bilgiler için. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Spotify ve iTunes üzerinden podcastlerimizi de dinleyebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. So why should an answer? Bir dakika. Hep kolay mı olmuş?